Bu defa merceğimize Hipokrat'ı alıyoruz. Ama durun, aklınıza sadece beyaz önlüklü bir hekim gelmesin. Aslında biz, düşünce tarihindeki en büyük devrimlerden birinin tam merkezine, o devrimin ruhuna bakacağız. Yani bu, bir insanın hayat hikayesinden çok, aklın batıl inançlara karşı kazandığı o büyük zaferin ve modern bilimin temelini atan fikrin doğuş hikayesi. İşte bu. Antik dünyanın kalbine saplanmış o temel soruydu bu. Vereceğimiz cevap sadece bir hastalığa nasıl yaklaştığınızı değil, tüm evreni nasıl gördüğünüzü belirliyordu. Kaderimiz tanrıların keyfine mi bağlıydı, yoksa her şey aklımızla anlayabileceğimiz, çözebileceğimiz bir bulmaca mıydı? İşte bu soru, bugün çıkacağımız bu entelektüel yolculuğun fitilini ateşliyor. Hadi gelin, işin derinine inelim. Hipokrat'ı anlamak için önce onun isyan ettiği o dünyaya bir yolculuk yapmamız lazım. O dönemin zihinsel atmosferini bir solumamız gerekiyor. Çünkü bu sadece tıbbi bir devrim değildi, aynı zamanda insanın evrendeki yerine dair bütün inançları temelden sarsan felsefi bir kırılmaydı. Bakın bu alıntı o dönemin zihniyetini o kadar güzel özetliyor ki. Hipokrat'tan önce dünya aşağı yukarı böyle bir yerdi. Hastalık, acı, gizem, bunların hepsi doğal nedenlerin değil, tanrıların öfkesinin, keyfinin bir sonucuydu. Bir salgın mı var? Kesin Apollon kızmıştır. Birisi delirdi mi? Ona kutsal bir el dokunmuştur. Cevaplar bedende değil, hep göklerde aranıyordu. Ve sonra M.Ö. 5. yüzyılda bir şey oldu. İnanılmaz bir zihinsel devrim yaşandı. Yunan düşünürler dediler ki bir dakika ya, ister gökte çakan bir şimşek olsun, ister bir hastanın ateşi, hepsi ama hepsi eşit derecede doğal olmalıydı ve akılla anlaşılabilirdi. Bir olaya Tanrı'nın işi demek artık kolaya kaçmak, bir tür zihinsel tembellik olarak görülmeye başlandı. Fakat bu yeni akıl çağı kendi içinde yepyeni bir savaş başlattı. Belki de en büyük entelektüel savaşlardan birini. Bir yanda soyut felsefenin her şeyi açıklayan o büyük teorileri, diğer yandaysa bilimin somut, alçak gönüllü gözlemleri. İşte bu mücadele tıbbın ruhunu ve geleceğini şekillendirecekti. Şimdi ilk filozofların yaklaşımı şuydu, hayal edin. Önce evreni açıklayacak görkemli, birleştirici tek bir teori yaratıyorlar. Sonra da dünyadaki her şeyi bu teoriye uydurmaya çalışıyorlar. Yani yukarıdan aşağıya bir yaklaşım. Gerçekliğe karşı sürekli test etme gibi can sıkıcı bir zorunlulukları pek yok. Ve sonra sahneye hekimler çıkıyor. Tam tersi bir yaklaşımla. Onlar diyorlar ki hayır, önce yukarı değil aşağı bakacağız. Hastanın kendisine, yani önce olguları, gerçekleri gözlemle, sonra bu gözlemlerden yola çıkarak bir teori inşa et. Ve bu teoriyi sürekli test et, değiştir, gerekirse çöpe at. İşte bu tıbbı efsaneden bilime taşıyan o dev adımdı. Şimdi sıkı durun. Çoğumuzun aklındaki o bildik Hipokrat imgesini biraz sarsmamız gerekecek. Hani o tek bir dahi yazar yanılgısı. Hipokrat külliyatı denen şeyin ne olduğuyla ilgili her şeyi değiştiren o gerçeği konuşacağız. İşte burası olayı gerçekten ilginç kılan kısım. Evet, efsane bu. Tek bir dahi adam oturmuş tıbbın anayasasını yazmış. Kulağa ne kadar güzel ve basit geliyor değil mi? Ama gerçek, inanın bana, çok daha karmaşık ve çok daha büyüleyici. Şimdi o heykeli kırmaya hazır olun. İşte bütün mesele bu cümlede gizli. Bu alıntı her şeyi özetliyor aslında. Hipokrat'a ait dediğimiz o eserler aslında tek bir kişinin dehasının ürünü değil. Yüzlerce yıl boyunca farklı yazarların, farklı ekollerin yazdığı, tartıştığı, hatta birbiriyle kavga ettiği metinlerin oluşturduğu dev bir kütüphanenin bugüne kalan parçaları. Bu kütüphanenin içinde neler yok ki? Birbiriyle taban tabana zıt, adeta kavga eden fikirler var. Mesela bir yanda her şeyi 4 salgı teorisiyle açıklamaya çalışan felsefi bir metin duruyor, hemen yanındaki rafta ise hiçbir teoriye girmeden sadece hastanın ateşi 3. gün düştü, öksürüğü arttı diyen saf bir gözlem notu bulabiliyorsunuz. İşte bu karmaşa, bu fikirler savaşı bilimin ta kendisiydi aslında. Donmuş bir dogma değil, yaşayan, nefes alan bir tartışma alanıydı bu külliyat. Peki, bütün bu külliyat içinde 2500 yıldır parlayan bir mücevher var. Hepimizin bildiği Hipokrat mirasının en kalıcı, en bilinen kısmı. O meşhur yemin. Ama gelin buna sadece bir kurallar listesi olarak değil, o dönemin tıbbı için derin bir felsefi bildirge olarak bakalım. İşte o metin orijinal haliyle karşınızda. Bu satırlar neredeyse 2500 yıldır tıp etiğinin temelini oluşturuyor ve bugün bile mesleğe başlayan hekimlerin ettiği yeminin ruhunu taşıyor. Bu sadece eski bir metin değil, bir medeniyetin ahlaki temel taşı. İşte yeminin kalbi burada atıyor. Düşünsenize, o dönem için ne kadar devrimci bir cümle bu.
Hekimi para kazanan bir esnaftan, bir zanaatkardan alıp bambaşka bir yere koyuyor. Onu yalnızca ve yalnızca hastanın iyiliğine adanmış bir profesyonel yapıyor. Hekimin nihai amacı sadece tedavi etmek değil, her şeyden önce zarar vermemek. Bu devrimci bir ahlaki duruştu. Yani özetle yemin şöyle yap, böyle yapma diyen bir kurallar listesi falan değil. O tıbbın bütün pratiği için felsefi bir köşe taşı. Hekimin rolünü yeniden tanımlayan, ona her durumda yol gösterecek, ahlaki bir pusula veren bir manifesto. Peki bütün bu anlattıklarımız 2500 yıl öncesinde kalmış bir felsefe dersi mi? Kesinlikle hayır. Bu diyalog, bu antik sohbet şu an bugün yanı başımızda devam ediyor. Hem de hiç olmadığı kadar hararetli bir şekilde. Bakın bu tablo o temel gerilimi çok net gösteriyor. Bir tarafta felsefenin o büyük, her şeyi birleştirmeye çalışan neden sorusu var. Diğer tarafta ise pratiğin, hekimin o çok daha mütevazı, somut ne işe yarar sorusu. Tıp işte bu iki kutup arasında gidip gelen hassas bir denge sanatı ve bu hikaye hiç bitmiyor. Ve sakın bunun sadece tarihi bir tartışma olduğunu düşünmeyin. Bugün veri odaklı tıp ile bütüncül bakım arasındaki o ateşli tartışmaları mutlaka duyuyorsunuzdur. Bir yanda sadece genetik verilere, kan tahlillerine bakan bir yaklaşım, diğer yanda hastayı bir bütün olarak yani zihniyle, ruhuyla, çevresiyle ele alan bir yaklaşım. İşte bu Hipokrat zamanındaki o felsefik kavganın ta kendisi. Ve işte geldik son soruya. Milyonlarca veriyi saniyeler içinde analiz eden yapay zekalar çağında o kadim dengeyi nihayet bulabildik mi? Filozofun o derin anlam arayışıyla hekimin somut gerçekleri olan ihtiyacını birleştirebildik mi? Yoksa 2500 yıldır süren bu bitmeyen diyalog asıl şimdi mi başlıyor?